Burası Irak'ın başkenti Bağdat'tı. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hadi canım, dışarıdaki hayata bak. Bir de buradaki lükse bakar mısın? Hiç böyle renkli bir caddelerin olacağı, akşam insanların sokaklarda olacağı bir yer tahmin etmiyordum. Irak'ın milli bir resmi yemeğinin balık olduğunu biliyor muydunuz? Ön yargılarımın tamamı şu ana kadar Irak'ta yıkıldı. Abi bana ikram ediyor eti. Bağdat'a gelip de bir bara gideceğim Irak'ta hiç düşünmezdim. Ne kadar sıcakkanlı insanlar. Allah'ım, herkes bir şey bak gördünüz mü? Onlar da gel falafel ikram edelim diyorlar. Bakar mısınız şuraya arkadaşlar? Kaçtır düşüyordum neredeyse. Bana da harika bir Irak gece hayatı akşamları videosu olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Orta Doğu'daki en büyük metropollerinden bir tanesi olan Bağdat şehrindeki Irak ülkesinin bu kadim kenti bölümüne hoş geldiniz. Ama bu seferki amacımız Irak Bağdat gece hayatı videosu yapmak değil tabii ki. Bu çarpıntılı videonun girişini yaparken düşüyordum. Biraz çarpıtmalı başlık olurdu ama genel olarak size buranın gece hayatı deyince tahmin ettiğiniz o partiler, barlar değil, buradaki insanların akşam olan hayatlarını göstermek istediğim için böyle bir konulu video yapayım dedim. Ama yani videonun girişini yaparken yürüyecek kaldırım yok. Şuraya bak, kaçtır düşüyordum neredeyse. Velhasıl kelam 45 milyon kişinin yaşadığı Irak ülkesindeki bu 10 milyon insanın evi olan Bağdat kentinde insanlar geceleri, akşamları ne yapıyor? Size onu göstermek istiyorum. Bunu neden çekiyorum biliyor musunuz? Çünkü buraya geldiğimde ben size ne demiştim? Bu coğrafyadaki insanlar akşamları yaşıyor. Gündüz bu sokaklarda insan göremiyorsunuz. Çoğu bu araba bile buralarda olmuyor. Çünkü insanlar gündüz sıcağından dolayı bu şekilde yaşamayı tercih ediyorlar. Akşamüstü meydanlara çıkmaya başlıyorlar. Gece geç saatlere kadar kafelerde, restoranlarda oturup çay, kahve, sohbet, muhabbet ediyorlar. Şimdi video başlamadan önce yine dünya turumu sizler için küçük ama bizim için çok kıymetli olan beğenilerinizi şöyle bir videoda eksik etmezseniz videoyu beğenip bir de güzel yorumlarınızı Deniz dünya turuna ortak alıyoruz. Biz de seninle çok farklı yerler görüyoruz gibi güzel yorumlarınızı yazarsanız algoritma için çok mutlu olurum. Sizlerin çok az zamanınızı alacak bu küçük detay bizim için bu işi yapma anlamında çok kıymetli. Bunu yapıyorsam, bu mesleği yapıyorsam yıllardır da benim en büyük motivasyonum zaten bu kadar insanın beni izliyor olması. Yoksa sadece kendim için geziyor olsaydım muhtemelen bu kadar sürdürülebilir bir şekilde yapamazdım. O yüzden bu işi yapmam için sizin de destekleriniz benim için önemli. Diyerekten videomuzun girişini yaptıysak, benim günün artık hangi saatinde izliyorsanız sizlere şahane seyirler, bana da harika bir Irak gece hayatı akşamları videosu olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Allah'ım, bunu diyorum işte, gidemiyorum. Her yerde bir çalışma var. Yani şu elektrik kablolarının güvensizliğini görüyor musunuz? Kaldırımlarda yürümüyorlar zaten. Herkes her yere arabayla gidiyor. Şöyle gidelim. Bu benim bulunduğum yer yeşil bölge olarak bilinen Green Zone değil. Bu Green Zone dedikleri en güvenli olan yer, Amerika'nın kurduğu yer ve konsoloslukların falan olduğu güvenli bölge. Ben bunun karşı tarafındayım, Dicle Nehri'nin. Bağdat Üniversitesi'nin olduğu taraflarda ben şu an bir otelde kalıyordum. Buradaki akşam hareketleri de görünce dedim ben bu sokaklarda gezerim, bir şey olmaz. Çünkü korktuğum Bağdat'taki umutsuzluğumla gerçek Bağdat'ı ilk gördüğümde dedim o kadar da abartılı kadar yokmuş. O yüzden böyle rahat bir şekilde geziyorum ama dediğim gibi her yerde inşaat var, bakım var. Bir şekilde yürüyemiyorsunuz. Bakar mısınız şuraya arkadaşlar? Burası Irak. Burası Bağdat. Şahane bir kafe yapmışlar. Var ya, merak ettim, girip bir şey içeceğim ya, bir dakika. Böyle spontane takılalım, durun bakalım. Selamünaleyküm. How are you? Is it like restaurant or coffee? Cafe. Cafe? Cafe, ah. I was making video. Video? About English 50-50. 50-50. No problem. I speak Arabic zero. I am coming from Turkey, İstanbul. Selamünaleyküm.
I was trying to make a video about Iraq and Baghdad. So I'm filming it. For the tourism. O yüzden video çekmek için yalandan izin almaya çalışıyorum böyle şaklabanlık yaparak. Asansör çalışmıyormuş. Tabanvay çıkıyorum yukarıya doğru, bilmiyorum başka var mı? Finish, başka yok. No. Okay. Vallahi burayı çok beğendim. Çok da şaşırdım hatta. O sokaklardan böyle restoranlara nasıl çıkılıyor anlamış değilim. Burada bir çay kahve bir şey içelim. Hi, how are you? Okay, you can scan and when you want to deliver anything, you can Order. call me or the captain. Okay, thank you. Thank you, I You're appreciate that. welcome. Bu Irak'ta insanlar İngilizce konuşuyor diye bazı yerlerde okumuştum ama gittiğim bütün restoranlara neredeyse İngilizce konuşabiliyorum ve bizdekilerden daha iyi İngilizce konuşuyorlar. Bak bunu net söylüyorum. Şimdi şöyle güzel bir çay söyledim. Bir çatı katında Irak'ın güzel bir döneminde harika bir havada videomuzu çekiyoruz. Çayları çok güzel. Burası nüfusunun %90'dan fazlasının Müslüman olduğu bir ülke. Irak'la ilgili insan araştırmalar yaptığı zaman bırakın barı, gece hayatını, alkolün satılıp satılmadığından bile emin olamıyor. Ama Kuzey Irak'ta hatırlarsanız ilk bölümlerde size her şeyin olduğunu söylemiştim. Sonra buraya geldim. Burada da biraz araştırma yapmaya başladım. Ve Bağdat'ta bar yazdığım zaman bakın neler çıktı. Ve sonra biraz da araştırma yaptım. Mesela Square Lounge adında bir bar buldum. Dedim ki hani ne kadar alkol olacak bana. Burada çünkü alkollü yapmıyorlar kokteylleri mesela. Yine mojito yapıyor mesela ama alkolsüz. Bakın bildiğiniz bar. Yani anlayacağınız burada diskolar, partiler gibi eğlence şekli olmayan barlar da varmış. Bir yaşıma daha girdim. Ön yargılarımın tamamı şu ana kadar Irak'ta yıkıldı. Belki gecenin ilerleyen saatlerine gider bakarız. Çünkü şu an burada hafta sonu. Buranın hafta sonları da cuma, cumartesi günü. İşbaşı pazar günü oluyor. Ama yani Bağdat'a gelip de bir bara gideceğim Irak'ta hiç düşünmezdim. Yani bunun planını yapmak bile bana çok ilginç geliyor. Restorandan çıktım. Güzel bir mekandı. Çayımı içtim. Şimdi başka bir yere doğru gidiyorum. Böyle bakın akşam trafiği oluştu. Kaldırımdan gidemiyorsun hiçbir şekilde. Yol bitiyor sürekli. Ondan ben de yoldan gitmeye karar verdim. Şöyle bir yerden gidiyorum. Bakalım nereye çıkacak. Taksiye bindim. Gidiyorum şu anda. Valla trafik vardı. Adam beni şurada yarıda indirdi. Böyle ışıltılı bir hayatın olduğu yere geldim. Hiç böyle renkli bir caddelerin olacağı, akşam insanların sokaklarda olacağı bir yer tahmin etmiyordum. Buranın ismi şu şekilde yazılıyor. Jadriya Mall diye bir alışveriş merkezi. Bak Defacto'lar, LCV2'ler hep bizim markalar var. Her yerde bakın polis var. Şu arkamda bile taksilerini orada görebiliyorsunuz. Yani şu bulunduğum alan güvenli alanlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü buraya böyle sanki bir sınırdan geçiyormuşsun gibi devasa güvenlik kapılarının içinden taksilerle girerek geçtim. Ama onları tabii ki çekmiyorum. Hiç durduk yere başıma sıkıntı yaratmak istemediğimden dolayı. Ama bunu hissediyorsunuz yani. Hiçbir sıkıntı yok buralarda. Vallahi burayı çok merak ettim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Şu alışveriş merkezine bir girip bakacağım. Carrefour falan da var. Girelim bakalım. Bak işte gece herkes kafelerde böyle. Diyordum ya size. Bu alışveriş merkezine de gelmişler. Şu Mariam Kafe diye bir kafe. Bayağı güzel görünüyor. Belki birazdan oraya da uğrarım. Ama önce şu alışveriş merkezini bir görmek istiyorum. Şurada bir bak. Direkt sigara içilebilir yazıyor. Smoking. Hani yeter ki gelin. Bir et restoranına benziyor. Arkadaşlar burası Irak, Bağdat. Burası Irak. İnanamıyorum. Şuraya bakın. Girişte kamerama el koydular, içeriye sokmadılar. O yüzden telefonla çekiyorum. Yani Tommy'lerden bilmem ne markasında her şey var. Sinemalar, restoranlar. Hiç böyle beklemiyordum.
Burası da Irak'ın, Bağdat'ın en lüks mahallesiymiş, semtiymiş. Bakın mesela sağda bir güzellik merkezi, işte kadınlar için ürünler satıyorlar. Tıklım tıklım. Aşağısı da öyle. Oldukça da yoğun. Ve kadınlar makyaja, bakıma bayılıyorlar. Son zamanlarda bu kadar çok estetik yaptırmış, özellikle dudak dolgusu yaptırmış kadınları nerede gördüm hatırlamıyorum. Irak gerçekten de insanın bütün ön yargılarını yerle bir ediyor. Şahsen benim öyle. Sizinkileri de merak ediyorum. Yazın bakalım yorumlarına. Siz böyle bir Irak, şöyle bir Bağdat bekliyor muydunuz? Burası da çocuklar için yapılmış devasa bir oyun alanı. Luna parkları, alışveriş merkezinin içinde. Hani böyle uyduruk küçük bir şey beklersin ama bakın abi, burası ayrı, şurası ayrı. İleriye kadar gidiyor. Çok ilginç. Şöyle bir roller coaster bile içeriye koymuşlar. Bu arkamdaki kat ise tamamen restoranlar, yeme içme kısmı ve burası da Irak'ta. İşte gördüğünüz üzere Irak'ın asıl yüzü böyleymiş. Ön yargılarımızın yıkıldığı bir yer oldu. Bu alışveriş merkezine girerken bu kameramla çekim yaptırmasalar da telefonla detayları gösterdiğimi düşünüyorum. İlginçti. Çok güzel bir dünya. Marka da vardı, restoranlar da vardı. İnsanlar gayet moderndi. Hiç beklediğim gibi bir Bağdat değil. Gezmeye devam. Bakalım akşamları başka ne yapıyorlar. Hava da çok güzel oldu şu anda. Böyle bu caddelerin boylu boyunca gittiği yere kadar ben de peşlerinden gideceğim. Neler yapıyorlar görmek istiyorum. Çok şaşırıyorum çünkü. Şöyle yürümeye başladım. Küçük büfeler gördüm. Burada bir mısırcı kardeşim var. Akşam gece mısırı satıyor. Bak insanlar ne kadar rahat bir şekilde, bak kadınlar mesela karşımdan geliyor 3 kişi. Hiçbir sorun yok. Ben ilk bunu gördüğümde de çok şaşırmıştım. Çünkü insan daha kaotik bir ortam bekliyor, daha güvensiz. Burada da çay falan yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Şu karanlığa doğru gidelim. Orada taksiyle geçerken birkaç restoran ve canlı yerler görmüştüm. Bayağı kalabalıktı. Bir yürüyeyim bakalım şu kaldırım olduğunu düşündüğüm yerden. İlk defa kedi görüyorum. Buranın gece yaşamı anca bu kadar. Bak burası da bayağı ünlü bir restoran. Beston Samat diye. Burada güzel böyle yemekler yiyebiliyorsunuz. Hatta ben ikilemde kalmıştım. Buraya mı gideyim, diğerlerine mi diye, ama diğerini tercih etmiştim. Belki yarın da burada yerim. Bayağı güzel görünüyor. Zaten şurada da hemen karşıda Mado var, Türk markası yine. Belki de bu da Türk restoranıdır bilmiyorum ama gördüğünüz gibi bayağı lüks ve güzel bir yerde. Yazdım burayı da. Bir sonrakinde de buraya geleyim. Solda oyun oynayan dayılar var. Kahve gibi bir yer. Nargileleri tüttürüyorlar. Selamünaleyküm. Şurada bir market gördüm. Bir su alayım. Selamünaleyküm. Bak hayat o kadar iç içe ki orada bayağı lüks oteller falan da vardı. Şunun arkasında bir anda yine hiçbir asfaltın olmadığı yollar, hemen yanında yine kebapçı. Çok güzel kokuyor ama. Böyle sokağın ortasında kebapçılar var, kasap gibi. Selamünaleyküm. Ahlen sahlen. Böyle kebap yapıyor. Gel çek diyor bak mesela. Çok sıcakkanlılar ya. Şöyle direkt önünde yapıyorlar. Selamünaleyküm. İstanbul, Türkiye. Thank you, thank you. I'm just walking around here to see the night. But there is not. انا عراقي جوه Iraki. مش من عرب الله وكيلك Vallahi anlamıyorum. انت تغلط علينا İngiliz yok mu? very much Türkçe var mı Türkçe? خوي ما شكرا بخواني No. Türkçe var mı? Turkish? No. Nasılsın abi? İyiyim. Abi. No Arabic. No, no. Thank you. Bye bye. No, I don't want. Thank you. انا ورانك I am full. Thank you. دار منا ولا خنقي After, later. Later. Thank you. Şükran. حبيبي حبيبي Eyvallah. Good night. See you. يوتيوب Yeah. YouTuber. مشاهدين الكرام مع Abi bana ikram ediyor eti ya. Dünyanın kaç ülkesinde görürsün bunu? Kafayı yiyeceğim. Love YouTuber. Love YouTube ha.
I'm YouTuber. I'm traveling all around the world and making video. عنده شوز قناتك شو اسمها على اليوتيوب؟ عنده شوز Juice. قناتك شو اسمها على اليوتيوب؟ Do you have YouTube application? Bak bir abone dedir. Irak'tan da abonelerimiz oldu. Let me show you. Aha aç onu. Bunu Latin alfabesi yap. Latin. طلع لي انجليزي طلع لي İngiliz ya. Bak şimdi şok olacaklar. İyi izleyin. You will watch yourself. نشرنا على اليوتيوب İnşallah, inşallah. Eyvallah, eyvallah. Şükran. Good evening. Bye bye. باي باي بالسلامه Selam. O kadar sıcakkanlılar ki bak hemen bir şey ikram ederim diyorlar. Dedim ya bak bir önceki bölümlerde de çok sıcakkanlı, misafirperver, insan gibi insanlar. Ne böyle kamerayı görünce çekme kardeşim, ne bir ters bir yüz, ne bir hakaret, ne bir hiç görmedim biliyor musun? Bak yemin ederim doğuda da batıda da çok gerildiğim anlar olmuştur çekim yaparken. Ama Irak'ta bir kez dahi çekinmedim. Bak burada bir akşam manavımız var. Şurada yeşillikler, kavunlar, muzlar, ne ararsanız var tezgahlarda. Şöyle devam edelim bakalım. Kaderimizde başka nasıl bir hikaye çıkacak. Fırın. Bugünkü olayımız da fırınmış. Hay selam, selamun aleyküm. Türkiye, İstanbul. Sorry? No, for my video, yeah. YouTube. Burada da YouTuber olduğunu duyan hemen çok söyledi. Gördünüz mü? Canlı canlı görüyorsunuz. Abi gel içeriye dediler bak yine ya. Selamünaleyküm. Selam. I'm Deniz. Deniz. Hi, my friend. I'm Sajjad. Seccat. Habibi. Pleased to meet you. You are making bread. My friend. Heh, Instagram ولا YouTube? YouTube. YouTube. Vallahi herkesin her şeyi var ya. واسع. أهلا وسهلا. İngilizce. إنجليز. Heh, şuraya bak. Yolda 50 metrede 2 takipçi kazandık. my friend. This is my channel. Okay. You will watch it. No, not this. Channel. Yeah. See you. Bye bye. Selam. Sağ ol abi. Heh. Arkadaşı da çekti ya. Bye bye. Allah'a emanet. Devam. Ben geziyorum böyle Irak gece hayatında. Dolanmaya devam. İnsanların sıcakkanlılığı ile ilgili başka yorum yapmayacağım. Yorumu siz yapın. Ülkede inanılmaz lüks Amerikan arabaları gördüğünüz gibi böyle zorla giden arabalar da görebiliyorsunuz. Ön tarafı resmen bitmiş. Aynalar gitmiş, çok eski. Bildiğin bir harabeye dönmüş araba. Valla köprünün altına doğru geldik, artık buradan başka yere geçeyim. Çünkü buradan sonra farklı mahalleler başlıyor. Çok da karanlığa gitmeye gerek yok, heyecana. Ya da ne olacak ya, öldürecek değiller ya. Böyle gidiyorum bakalım. Bayağıdır böyle boş boş dolaşmamıştım. Son zamanlarda böyle hani ölsem de çok bir şey değişmez gibi hissediyorum nedense. Korku olayım çok azalmaya başladı. En azından yaşadım derim. Bir şey olacağına değil, şaka yapıyorum. Gayet güvenli. Baksana, kaldırımdan mı gidiyorum? Yoldan mı gidiyorum? Böyle bir ortam var şu an. Yeni yapılıyor şu yollar falan da, baksanız ya. Bayağı bir yatırım yapılıyor buraya ve Türkler özellikle bir dünya gökdelen alışveriş merkezi, oteller yapıyor. Şehir çok hızlı büyüyor. İlk buraya geldiğimde zaten videoda uzunca anlatmış, göstermiştim hatta. Havalimanından itibaren otele gelirken yollar beni çok şaşırtmıştı. Ama tanıştığım birçok insan Bağdat böyle ama gerçek Irak'ın geri kalanı böyle değil demişti. Özellikle şehirler arasındaki yollarda çizgiler bile yokmuş, örnek veriyorum. Bu yüzden de mesela ben karayoluyla değil hava yoluyla buraya gelmiştim Kuzey Irak'tan. Aklınızda buluna. Irak'ın milli bir resmi yemeğinin balık olduğunu biliyor muydunuz? Hem de sazan balığı. Adı da maskuf. Bu restoran onlardan bir tanesi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Maskuf? Maskuf. Bu balık. Bak canlı canlı. Bu sazan balığını alıyorlar. Buradaki kömürlerde pişiriyorlar. Bu şekilde burada maskufları yapıyorlar. Aslında direkt ateşe de temas ediyor. Ve böyle bir dünya restoranları var. Bak o restoranlardan bir tanesi Maskufçu Yaşar. Bizdeki kalkan yaparlar ya, onun gibi. Izgaralarda yapıyorlar. Şöyle mahallede yürürken ilk defa düzgün bir kaldırımda
masaların, sandalyelerin atıldığı hoş bir kafe gibi bir yer gördüm. Ama ne yaptıklarını bilmiyorum. Ne satıyorlar ki? Bakalım bir. Çay. Burası da çaycı. Çay ve kurabiyeci. Burası da bir fırın. Ama daha böyle sokağa atmışlar. Bak birçok şey daha zengin. Tatlıya benzeyen şeyler de var. Şurada kurabiyeler, pastalar falan da var. Direkt taze taze bak şimdi bu gecenin bu saatinde içeride yapıyorlar. Az önce şu ileride araba satan açık galeri vardı bu saatte. Her şey gece yaşanıyor. Solda bir dönerci abi var. Döner yapıyorlar. Burada bir kalabalık ahali meydana oturmuş kebap keyfi yapıyor. Bu kadar insan kebap için herhalde bunların da gece kebapları meşhur. Baksanıza şurada önünüzde her şeyi hazırlıyorlar canlı canlı. Kasap gibi. Ama her şey sokağın içinde bak böyle. Abi işte Arapça bilmek lazım. Bilmiyoruz ki ya. Künefeci. Künefe. Selamünaleyküm. Bura çaycı. Oo hem de közde kömür ateşinde yapıyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Baksana direkt. Where are you from? Türkiye. Welcome. İstanbul. Welcome. Iraq is good. Is it like night market? Yes. Night market. Yes. Restaurant. There's everything. Yes, everything. Yeah, I see. Iraq is good. Yeah. Iraq is safe. Yeah, it's safe. I see. Thank you. Thank you brother. Have a nice evening. Welcome. Eyvallah. Irak güvenli, Irak güzel diyor. Burada da falafelci var. Oo bak şurada direkt ekmek arasında yapıyorlar falafelleri. Ama hiç aç değilim. Aç olsam yiyeceğim de. Burası bildiğin. Hi, how are you? I'm good. What's your name? What's your name? I'm Deniz. Iraq. Iraqi. Muhammed, Ahmet, I'm Il. Speak English. English. Come on. What's your name? I'm Ilya. Amelia. I'm Ali. Ali. I am Deniz. I'm Ben. How are you? I am good, maşallah. You? Ahlen ve sahlen. Welcome, uncle. Thank you very much. Good evening. Enjoy it. Bye bye. See you. See you. No, I'm fine. Thank you. I'm full. Thank you very much. أخي. Brother. Brother. Country Türkiye. İstanbul. İstanbul. Eyvallah. Murat على الدار. Eyvallah. Selamünaleyküm. Selam. Allah'ım ne kadar sıcakkanlı insanlar. Allah'ım herkes bir şey bak gördünüz mü? Onlar da gel falafel ikram edelim diyorlar. Ben bu Iraklılara bayıldım. Adam bunlar, insan. Baksanıza burada da şöyle bir direkt bizdeki gibi çevirme tavuk yapıyorlar. İçeride bak tertemiz tavuk ve et var. Döner şeklinde. Şurada safranlı falan böyle güzel pilavlar yapmışlar. Burada böyle ciğere benzeyen tavuk olsa gerek diye düşünüyorum. Bir tezgah görüyorsunuz. Böyle gelip yemeğinizi de yiyebiliyorsun burada. Her şey sokakta. Neymiş ismi de? Shawarma Live. Shawarma Live. Hi, how are you? Good? İsmi bile İngilizce. Shawarma Live. Good evening. Vallahi güzeldi. Bak böyle pazarları çok seviyorum. Renkli. Bir de insanlar da güler yüzlü, iyi niyetli, samimi olunca tanışması, gezmesi bile daha insanı mutlu hissettiriyor. O adamın bak çocuklarına ne kadar medeni bir şekilde yaklaştırıp selam verdirip onları İngilizce konuşmaya teşvik etmesi bile bence güzel, hoş bir detaydı. Görmek isteyen için Irak'ta bile bak çocuklarına bu eğitimi verip dünya vatandaşı yapıp sosyalleştirmeye çalışması örnek olunacak. Bence güzel bir videonun karesi oldu. Şimdi de Babylon Roatan diye bir otele geldim. Buranın en lüks oteli. Bambaşka bir dünya. Çok yakındı bana. Gelmişken görmek istedim. Zaten ne kadar lüks bir yere geldiğinizi ilk girdiğiniz anda anlamaya başlıyorsunuz. Hadi canım. Şuraya bakın. Dışarıdaki hayata bak. Bir de buradaki lükse bakar mısın? Burada sanırım düğün gibi bir şey var. Havuzun başında insanlar oturmuş. Masalarda nargile keyfi falan yapıp yemeklerini yiyorlar. Bakın şöyle bir bahçe kısmını da bir göstereyim. Burası 5 yıldızlı bir otel diye hatırlıyorum ve gecelik $400 civarındaydı. O yüzden pahalı bir oteldi.
içine girince neden pahalı olduğunu anladım. Meğer bayağı kallafiymiş. Tam isminde şöyle yazılıyor bakın. Babylon Rotara. Dedim ki böyle lüks bir oteldeyiz. Madem belki alkol satıyorlardır. Hayır burada da satmıyoruz dediler ama dışarıdan alıp içeride içebilirsin dedi eleman. Yok dedim merak ediyorum hani akşam ne yapıyorsunuz dedim. Nargile içiyoruz dediler. Herkes şöyle ateş başında nargile keyfi yapıyor burada. Nargile içilmeyen masa yok buralarda. Çok seviyorlar. Burası batıda herhangi bir kent, bir ülke değil. Irak'ın başkenti Bağdat'tı. Böyle bir otele geldiğime baktım böyle pırıl pırıl çok lüks dedim bir de yemek yiyeyim. Bir dönerdi işte kolaydı bir şey çay içtim 20 mi 30 dolar mı ne ödedim o kadar pahalıydı ki. Sonradan araştırdım ki işte bu ülkenin zenginleri aileleriyle, eşleriyle, sevgilileriyle böyle buraya gelip hafta sonu yemek yermiş. Keyif yaparlarmış. Onların hafta sonu böyle gece hayatı etkinliği bu şekildeymiş. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. İçerisi bambaşka bir dünyaydı. Yani insanların makyajları, giyimleri, özellikle kadınların estetikleri ya sürekli ellerinde bir telefon, Instagram savaşı veriyorlar ki insanları çekmedim rahatsız olmasınlar diye telefondan çektim birçok şeyde. Zaten deli gibi bir güvenlik kontrolü var uğraşmak istemedim ama gerçekten şok olduğum bir Irak gecesini gördünüz. Hafta sonları böyle gelip takılıyorlarmış. Burada dediğim gibi alkol yok, bar yok. Tamamen nargile çay keyfi yapıp böyle restoranlarda, kafelerde takılıyorlar. En lüks yeri de burasıydı işte. Şuraya bak, içeride döner yiyorsun, 20 dolar ödüyorsun. Sokağa çıkıyorsun, yürüyecek yol yok. Bu ülkelerin zaten alayının sorunu bu. Ne yazık ki. Hay hay. Çok iyi insanlar ama işte sosyal devlet olma konusunda ne yazık ki etrafta o gelişmişliği göremiyorsun. Belli bir zümrenin kaymağını yediği yerler. Sokağa indik, olay değişti bak yine. Şurada yine çok güzel etler kokuyor ve mangalcılar var. Böyle kaldırıma kurmuşlar tezgahları. Burada çok yaygın bir kültür bu. Kaç tane yer gösterdim size böyle. Selamünaleyküm. Hava da soğudu. Yazın burası 50 derece oluyormuş. Kışın da bizim işte Akdeniz gibi bir havası var. Baksana montla geziyorum ona rağmen üşüdüm. Ama yazın asla buralara gelip gezilmez. Nemden ve sıcaktan kavruluyormuş. 50 dereceleri görüyormuş. Otelim benim buraya yakındı. 500 metre falan ki oraya bile 100 dolar civarında ödedim gecelik. Oteller de pahalı. İlginç. Gerçekten çok ilginç yani. Son zamanlarda bu kadar bir ülkeye şaşırmadım. Demek ki ön yargılı olmamak lazım. Demek ki dünya gerçekten kapitalizm her yere iliklerimize kadar işlemiş. Herhalde bir Kuzey Kore'ye falan giremedi bu kapitalizm. Chicken ha? Chicken. Selamünaleyküm. Habibi. Habibi. Selam. Abi. Abi. Türkiye, İstanbul. Türkiye. Biliyor musun Türkçe? Şiş kebap. Şiş kebap. İyi akşamlar. Habibi. Eyvallah. Eyvallah. Bizi çok seviyorlar. Vallahi var ya bak son zamanlarda bu kadar kasap gibi görünen kebap noktaları ve 7/24 neredeyse hayatın olduğu çok az yer gördüm. Eskiden burada bu kadar gece hayat olmazmış. Son yıllarda buna izin verilmiş. Bir de bu alkol yasası falan varmış burada. Onunla ilgili biraz araştırma yaptım. Ama geçemiyormuş, izin gelmiyormuş. O yüzden çoğu yerde alkol şu an yokmuş ama son yıllarda açılan barlar bile yeni böyle ki 15 sene civarında Amerika burayı işgal etti zaten. Hani ona rağmen alkol mekanları açmamışlar ve izin vermemişler. Şimdi de böyle belli başlı işte eğlence yerlerine izin veriyorlarmış. İnternetteki kaynaklar öyle dedi. Hatta bak girin internetten araştırın Bağdat gece hayatı diye. Hiçbir şey yabancı kaynaklarda bile doğru düzgün bulamazsınız. Yok denecek kadar az. Türkçe olarak da herhalde en kapsamlı Bağdat gece hayatı videolarından birini ben çekmiş olabilirim. Bu bağlamda bilmiyorum. Valla gece böyle otele dönüyorum ama hiç bilmediğim yerlerde de gece hiç sakin sokaklara girmeyi sevmem. Yani El Salvador'da bir restorana giderken silahlı adamlar beni restorana götürmüştü. Hatırladığım böyle telli duvarları gördüğüm yerler içerisinde. Çünkü burada da öyle birçok binanın etrafında teller var kale gibi. Yakın olduğu için yürüyorum. Taksiye binmedim, solda otelim. Şöyle dualar ederek otelime doğru gidiyorum da bir şey olmaz ya inşallah. Olacağını düşünmüyorum zaten. Sadece ister mi sizce insan
tek başımayım sonuçta, korkuyorsun. Korkmuyor değiliz, biz de korkuyoruz. Öyle ekranlarınızın başında izliyorsunuz ama bizimki de can. Bu gezmenin de işte bazen böyle insanı tedirgin eden yanları yok değil. Baksanıza, bunu diyorum işte. Kale gibi duvarlar, üstüne de telleri koymuşlar. İnsan ister istemez hızlı yürüyor. Yani bunu şimdi az önce kendim fark edince dedim ki niye ben bu kadar hızlı yürüyorum? Kimse olmayınca sokakta bir tedirginlik olmuyor değil. Yani bu bulduğum otel de kötü değil bu arada. İyi bir otel. Odaları falan çok büyük, temiz. Birazdan göreceksiniz. Ve otelin duvarları bunlar, biliyor musunuz? Bunun arkası benim otel. Bildiğiniz bak, kale gibi. Hep bunu söylüyorum. Yollarda bile güvenlik kontrol noktalarında bunu görebiliyorsunuz. Onları çekmedim. Ordunun ve polisin olduğu yerlerde. Girelim. Şimdi güvenliği geçtim. 2 tane güvenlik oluyor burada. Onları geçiyorsunuz. Otelin içine girdim. Önceki bölümde odamı falan göstermiştim ama oteli göstermemiştim. Gelin bak, size bir de oteli göstereyim. İşte o kale gibi duvarların arkasındaki otelin bahçesi bu. Burada da insanlar gelip restoran, kafe, artık neyse işte burası, bunun keyfini sürüyorlar. Şurada çocuk oyun alanları var. Burada restoran var. Şöyle havuzun başında keyif yapıyorsunuz. İşte Irak'ta insanlar geceleri böyle zaman geçiriyormuş. Mark Twain'in bir uyarlama sözü var ya, hayatımın en soğuk yazını bir kış günü San Francisco'da yaşadım diyor. Buna işte bir atfetmek için kullanılır. Ben de bunu Irak'la, Bağdat'la bağdaştırmak istedim. Gerçekten buz gibi üzerime, hatta şu ceketi falan verdiler. Şal değil bu, bildiğin ceket gibi veriyorlar burada. Bayağı kalın. Çayımı aldım. Bir hafta sonu akşamında Bağdat'ta, Irak'ta partinin keyfini çıkartıyorum. Gördünüz işte, Irak böyle bir yerdi. Ben sizlere elimden geldikçe buranın diğer yüzünü göstermeye çalıştım. Alışveriş merkezi, sokaklar olsun, hani gerçekten çok lüks yerler gördük. Otel zaten inanılmazdı ama sokaklardaki insanların güzelliği beni en çok bu etkiledi. Bununla beraber kadınlar çok modern, giyim anlamında, makyaj anlamında vesaire, bu çok şaşırttı. Tabii ki ben burada barlar, gece kulüpleri falan beklemiyorum, yani öyle bir şey beklentim yoktu ama bu kadar hareket ve rahatlık bile, ki onların eğlence anlayışı bir kafede, restoranda, otelin bahçesinde oturmak beni şaşırttı. Sizlerin de pek muhtemel şaşırdığınızı düşünüyorum. Yazın yorumlarınıza, ne hissettiniz? Yoksa bildiğiniz yerler miydi bilmiyorum. Ama bence internetteki birçok kaynağı da dikkate aldığımda hepimizin pek de Irak'la ilgili ön yargılarının aynısı olduğunu düşündüğümüz bir durum olmadı. Tamamen zıttıydı diye düşünüyorum. O yüzden hanımlar, beyler, benlik artık şimdilik bu kadar. Ben elimden geldikçe size Bağdat'ı gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde Allah izin verirse inşallah sizleri Kerbela'ya götüreceğim. Ve orada da yine bildiğim her şeyi anlatmayı planlıyorum. Biraz da okuma yapmam lazım, daha iyi anlatabilmek için sizlere. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız Irak gezimin Kerbela şehrindeki videomu ve dini anlamda ne kadar önemli bir yer olduğunu, dünyanın en büyük 2. hac noktası. O yüzden gittiğimde sizlere yerinde anlatmak istiyorum. Ben Deniz Pehlivan. Şimdilik Irak gece hayatı, Irak geceleri videomuz bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.